Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle daha önceki gitmiş olduğum ülkelerdeki deneyimlerimi, tavsiyelerimi paylaşıyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bu videomda sizlere A'dan Z'ye Zanzibar anlatacağım. Kimsenin bilmediği çok geniş bir rehber olacak. Haydi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Zanzibar. Zanzibar arkadaşlar Afrika'nın incisi, Tanzanya'ya bağlı yarı bağımsız bir ada diyebileceğimiz bir ada. Swahili dili konuşuluyor. Yani Afrika'nın genelinde konuşulan dillerden birisi. %90'ı Müslüman bir ada. Onun dışında bir vize arkadaşlar Zanzibar Türk vatandaşlarından ve çoğu ülke vatandaşından 50 dolar kadar kapıda vize ücreti uyguluyor. Bu şekilde kapıda girerken 50 dolar ücretini ödeyerek, vize ücretini ödeyerek ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan seyahat sigortanız olsa dahi zorunlu bir size seyahat sigortası yapıyor. Bunun da ücreti 44 dolar. Bunu da kapıda ödeyerek veya aşağıda size vereceğim link üzerinden ödeyerek ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Peki bu adaya nasıl gelinir? Arkadaşlar Zanzibar'a gelmek için istiyorsanız Dar es Selam yani Tanzanya'nın başkenti Dar es Selam'a gelebilirsiniz. Veya Zanzibar'a direkt uçuşlarla gelebilirsiniz. Uluslararası havalimanı olduğu için. Dar es Selam'a gelirseniz buraya feribotla veya fırfır uçaklarla aktarma yaparak ulaşabilirsiniz. Zanzibar'a gelirken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi plastik konusu. Arkadaşlar kesinlikle uçağa binmeden önce kontrol yapılıyor. Çantanızda plastik olmamasını, bu adayı koruma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Zanzibar'a ne zaman gidilir? Arkadaşlar Zanzibar'a gitmek için en ideal zaman Haziran ile Eylül ayı arası. Bu zamanlarda yağışlar birazcık daha az ve sıcaklar birazcık daha ılıman. O yüzden Haziran ile Eylül ayları en ideal aylar. Ekim, Kasım, Aralık ayında ise yağışlar kısa süreli de olsa var. Yine ama sıcaklar da yine ideal bu zamanda da diyebiliriz. Peki Zanzibar için kaç gün yeterli? Arkadaşlar benim için Zanzibar'a en az 3 ay, 1 yıl diyebilirim. Fakat buraya kadar geldiyseniz minimum 7 veya 10 gün kalmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok huzurlu bir ada. Gerçekten çok farklı deneyimler yaşayacağınız, gezerken eğleneceğiniz bir ada. O yüzden buraya kadar gelmişken en az 7 veya 10 gün ayırmanızı tavsiye ederim. Ayrıca vaktiniz varsa direkt orada safariye de katılabilirsiniz. Yine Zanzibar adası üzerinden safari turları düzenleniyor. Bu şekilde safariye de katılmanızı tavsiye ederim. Zanzibar'da nerede kalınır? Arkadaşlar Zanzibar ada da olsa aslında büyük bir ada. Oldukça büyük bir ada. O yüzden birden fazla lokasyonda kalmanızı tavsiye ederim. Öncelikle geldiğiniz zaman Stone Town yani eski şehir merkezinde Old Town diye geçiyor. Burada bir gece konaklamanızı tavsiye ederim. Burada şehir merkezini gezmenizi, eski zamanları, kültürü hakkında bilgi edinmek için bu şehir merkezinde bir gün kalmanızı tavsiye ederim. Onun dışında adanın etrafında bulunan çok sayıda beach resort oteller var. Bunlarda da bir gün 2 gün konaklayabilirsiniz. 6. Zanzibar nasıl gezilir? Arkadaşlar Zanzibar herhangi diğer ülkeler gibi metro ağı veya otobüs ağının olduğu bir ülke değil. O yüzden buraya gezerken tavsiyem size kaldığınız otelden, resepsiyonundan bilgi alarak orada bulunan yerel taksi şoförleriyle anlaşma yaparak bu şekilde ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Gideceğiniz yerleri önceden planınızı yaparak, bu planlarınızı göstererek size bir fiyat vereceklerdir. Bu fiyatla anlaşma yaparak siz de üzerinde taksileri kullanabilirsiniz. Tavsiyem kesinlikle araba kiralamamanız. Kiralarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok fazla polis ve asker durdurma noktaları oluyor bazen. Bu sizin canınızı sıkabilir. O yüzden bırakın hem oradaki yerel halk kazansın. O yüzden hem yerel turizmi desteklemek amacıyla buradaki yerel taksi şoförlerinden faydalanabilirsiniz. Zanzibar'da mutlaka yapılması gerekenler nelerdir? Arkadaşlar öncelikle benim tavsiyem baharat turu. Adada çok fazla farklı baharatlar yetişiyor. Yani o yediğiniz baharatları, değişik baharatların nasıl bir ortamda olduğunu,
nasıl ortamda büyüdüklerini, bunların hepsini deneyim edebiliyorsunuz. Baharat turları yine şehir merkezindeki tur acente merkezlerinden kaydolarak günlük olarak bir günlük ya da yarım günlük turlar şeklinde gidebilirsiniz. Tur sonlarında da istiyorsanız buradan baharat alabilirsiniz. Genelde insanlar bunu birazcık turistik buluyorlar Zanzibar'dan baharat almasını, ama bence kesinlikle değiyor. Ben burada zamanında Zanzibar'dan aldığım karabiberleri, değişik tarçınları falan hala kullanıyorum. Gerçekten çok kaliteli. O yüzden buradan Zanzibar'a kadar geldiyseniz buradan baharat almadan dönmeyin arkadaşlar. Özellikle Eskişehir merkezinde marketler, eski pazar var. Buradan da yine baharatlara bakabilirsiniz. Şnorkel için böyle turlar oluyor arkadaşlar. Dalış turları var. Ada zaten suyu tertemiz, kumları beyaz kumu, deniz kumu harika. Gelgitin sık sık olduğu bir ada. O yüzden şnorkel kesinlikle yapmalısınız. Harika bir deneyim. Çok farklı da denizaltı dünyasını keşfedeceksiniz. Çok fazla sayıda kaplumbağa, yunus göreceksiniz. O yüzden şnorkel turlarına kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Özellikle Minemba adası var. Bill Gates'in sahip olduğu bir ada. Bu adanın hemen yakınında Matembe Beach var. Matembe Beach'ten çok rahat bir şekilde şnorkel turlarına gidilebiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle şnorkel turuna katılmanızı tavsiye ederim. 3. Sandbank, yani kum adaları. Arkadaşlar denizde gelgitin olmasından dolayı böyle kum tepelicikleri oluşuyor. Bunların en ünlüsü Nakupenda adası diye geçiyor. Gün içinde ada oluşuyor ve gün sonunda ada tekrar kapanıyor kumlarla. O yüzden gerçekten harika bir deneyim. Bu sandbanklerin olduğu Nakupenda'ya gidebilirsiniz. Love Island diye de geçiyor. Farklı yine şnorkel turuna katıldıysanız zaten bu sandbanklere de uğruyorsunuz. Farklı bir deneyimdi gerçekten. Sandbanklere uğramanızı tavsiye ederim. 4. Balık pazarı. Arkadaşlar Zanzibar biliyorsunuz deniz ürünleriyle ünlü. Burada çok sayıda böyle sahilde ahtapotları böyle döven çocuklar göreceksiniz. Burada çok sayıda değişik balıklar var. Sabah erken saatlerde giderseniz balık pazarlarından arkada, yani oradaki bulduğunuz rehberinizle, yerel bir rehberiniz aracılığıyla balık satın alabilirsiniz. Aldığınız balıkları da herhangi bir restorana gidip rica ederek onlara pişirebilirsiniz. Bu şekilde çok taze bir şekilde deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle burada deniz ürünleri yemeden dönmeyin arkadaşlar. Benim tavsiyem özellikle ahtapot. Aşırı lezzetliydi. Hayatımda yediğim en lezzetli ahtapot Zanzibar'daydı. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. 5. Old Town turu. Arkadaşlar Eskişehir merkezi turunu kesinlikle ve kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Zanzibar tarihiyle ünlü bir ada. O yüzden adanın geçmişi hakkında öğrenmek istiyorsanız, Afrika'nın geçmişi hakkında, kölelik zamanları hakkında bir öğrenmek istiyorsanız bu turlara katılmanızı tavsiye ederim. Geçelim Zanzibar'da gezilecek yerler. Arkadaşlar öncelikle Old Fort, yani eski kale, Zanzibar'ın eski kalesi. En eski yapılardan birisi, 17. yüzyıldan kalma. Buraya kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. 2. Stone Town kapıları, yani bu bahsettiğim kapılar, evin giriş kapıları farklı renklerde. Bunlara gidip çok güzel, harika fotoğraflar çekebilirsiniz. 3. Prison adası, yani Prison Island diye geçiyor. Hapishane adası. Bu adada gerçekten Stone Town'dan yaklaşık 15-20 dakikalık küçük teknelerle ulaşabileceğiniz bir ada. Ayrıca buranın etrafındaki deniz de harika. Burada da yine yüzebiliyorsunuz sahilinde, her türlü yararlanabiliyorsunuz ücretsiz şekilde. Adada aynı zamanda daha önceden Maldivler'den, Seyşeller'den getirilmiş kaplumbağalar var, dev kaplumbağalar. Bunlarla da böyle yemek verebiliyorsunuz. Kaplumbağalarla fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Harika bir deneyim. Aynı zamanda Prison Adası'nın nasıl bir işlevi olduğu hakkında orada bilgi edinebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Afrika'dan zamanında çok sayıda köle götürülmüş Avrupa'ya ve Amerika'ya. Onların nasıl bir ortamlarda kaldığı hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Köleliğin nasıl olduğu hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. 4. Old Slave Market, bir de kilise, Anglikan Kilisesi. Yine bahsettiğim gibi bu köleliğin nasıl olduğunu, köleliğin geçmişi hakkında bilgileri yine buradan öğrenebiliyorsunuz. Burası da yine Eskişehir merkezine yakın yerde bulunuyor. 5. Jozani
Jozani Orman Parkı, Jozani Forest Park. Arkadaşlar Jozani Parkı da yine burada kırmızı kolobus maymunları var. Bunları çok yakın etrafında görebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda mangrove turu da yapılıyor beraberinde. Jozani Parkı'na da kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. En yakışıklı maymunlar burada diyebilirim. Dünyanın en yakışıklı maymunları. Hiç saldırgan değiller. Maymunları çok yakından gözlemleyebiliyorsunuz. Harika bir tecrübe. Geçelim 6 Rock Restaurant. Rock Restaurant benim de daha önceden fotoğraflarını gördüm. Çok kesinlikle gitmek istediğim yerlerin başında gelen bir yer. Gelgitten dolayı bazen Rock Restaurant'a bir kayanın üzerinde kurulmuş bir restoran arkadaşlar. Bazı zamanlar yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bazen deniz çok yükseldiği zaman kayıkla restorana gidebiliyorsunuz. Buradaki restoran kesinlikle tam fotojenik, fotoğraf çekilmelik bir yer. Harika bir deneyimdi. Kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. 7 Minemba Adası. Arkadaşlar Minemba Adası duyduğuma göre Bill Gates'in sahip olduğu bir adaymış. Fakat dünyaca ünlü Amerikalı yıldızların, dünyaca ünlü yıldızların da burada konakladığı söyleniliyor. Adanın etrafına da yine konaklama yapabiliyorsunuz fakat ücretleri aşırı pahalı. Onun dışında burada daha önce de bahsettiğim gibi şnorkel turuna katılabilirsiniz. Adanın etrafı çok temiz olduğu için harika bir deneyim. Sonuç olarak arkadaşlar Zanzibar sizleri bekliyor. Sadece güzel sahilleri veya plajlarıyla değil, aynı zamanda tarihiyle, kültürüyle, büyüleyici manzaralarıyla sizleri bekliyor. Hakuna Matata felsefesiyle adanın sakinleri ne unutulmaz anlar biriktireceksiniz. Arkadaşlar bir tavsiyem ise size adaya gitmeden önce ülkenizden şekerleme, çikolata veya çocuklara verebileceğiniz hediyelik küçük eşyalar, bir futbol topu gibi hediyelik eşyaları yanınıza getirmeniz. Buradaki çocukları sevindireceğiniz zaman onların yüzündeki mutluluk kesinlikle paha biçilemez. Bu çok gerçekten çok etkileyici. Oradaki insanların nasıl ortamda yaşadığını görmek harikaydı. Sonuç olarak Zanzibar sizi bekliyor arkadaşlar. Sadece doğal güzellikleri veya plajlarıyla değil, aynı zamanda tarihiyle, kültürüyle sizlere harika bir deneyim yaşatacak. Hakuna Matata diyorum, yani problem yok, sorun yok. Sakin kafasıyla gittiğiniz zaman burada harika deneyimler yaşayacaksınız. Arkadaşlar sorularınız varsa aşağıda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdiden iyi yolculuklar diliyorum.